Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika şerbetli bir tatlı yapıyoruz. Ama şerbetli tatlı yapıyoruz deyince korkmayın öyle. Şerbetini bile kaynatmıyoruz. O kadar kolay ki tam böyle bir kek yapma süresinde yapılabilecek harika şerbetli bir tatlı ve malzemeleri de çok basit. Böyle aklınızda tutabileceğiniz şekilde. Zaten adı 3 kaşık tatlısı. Her şeyden 3 kaşık. 3 dakika tatlısı diyenler de var. İşte o kadar 3 dakikada yapılan bir tatlı. Siz düşünün artık. Malzemesi çok az, yapımı çok kolay ama tadı mükemmel. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Böyle bir trileçe havasında. Ama trileçe gibi ağır değil çünkü üzerinde karamel yok, kaymak böyle onun kreması var ya ondan yok. Ama tadı o. Ve de çok güzel, çok basit. Lafı fazla uzatmıyorum, ağzım sulanıyor. Hemen yapımına başlayalım istiyorum. Siz de göreceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? 3 yumurtayla başlıyoruz. Her şeyden 3 tane demiştim. 3 yumurtayı koyuyorum kabıma. 3 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker. Böyle tepeleme koyuyoruz. Şimdi şekerle yumurtaları güzelce çırpıyorum. Şekerler iyice eridi. Mayonez kıvamına geldi. Böyle bir krema gibi. Şimdi 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı süt. 3 yemek kaşığı irmik. Yine dolu dolu. 3 yemek kaşığı da un. Ve her tabii ki tatlının olmazsa olmazı bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya. İşte tatlımızı hazırlamak bu kadar kolay. Oldu bile. Size kıvamını göstermek istiyorum. Hafif sıvı bir kıvam. Çok katı değil. Çok da sıvı değil. Şimdi şöyle kare bir cam tepsiyi yağladım. Ve karışımımı içine boşaltıyorum. Ve fırına gidiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ve şimdi şerbetini hazırlamaya geldi. 200 mililitrelik normal su bardağından 3 tane koyuyorum. Sütümü normal ılık oda sıcaklığında süt. 1,5 su bardağı toz şeker. Daha az seviyorsanız bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Çünkü süt zaten o tatlı tadını veriyor. Şerbeti kaynatmıyoruz dediğim gibi. Sadece şeker eriyene kadar şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bu kadar. Şerbetini de yapmak bu kadar kolay. Kekim çok güzel kızardı, fırından çıktı. Şimdi kürdan yardımıyla şöyle delikler deliyorum. Şimdi şerbetini dökeceğim, güzelce içine çeksin. İşte kek yapmaktan bile daha kolay, çok az malzemeli. Yapımı çok kısa bir sürede oluyor ama ortada harika bir şerbetli tatlı oluyor. Çok uğraşılmış gözüken tadı da efsane. Ve her tarafını deldim. Şimdi o çok büyük sıcaklığı çıkana kadar 2 dakika kadar bir zaman geçiriyoruz. Ondan sonra da bu sıcak kekimize oda sıcaklığındaki şerbetimizi döküyoruz. Şöyle direkt üzerine boşaltın. Her tarafı güzelce şerbeti emsin. Şimdi soğuyana kadar oda sıcaklığında bekleteceğiz. Ondan sonra da buzdolabında güzelce soğumasını bekleyeceğiz. İşte tatlımız hazır, güzelce de soğudu, yemeğe hazır. Üzerine de böyle güzel birazcık Antep fıstığı koyabilirsiniz, Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Keyif sizin, hiçbir şey de koymak zorunda değilsiniz.
Şöyle size dokusunu da göstereyim. Bakın harika, yumuşak, ağızda dağılan. Of Allah'ım, tadını anlatamam ama sadece şöyle dokusunu size gösterebilirim. İşte tatlımızı yapmak bu kadar kolay. İsterseniz 3 kaşık tatlısı deyin, isterseniz 3 dakika, ne derseniz deyin. Tadı muhteşem, tadın. Bana yorumlarınızı yazmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak lütfen kanalıma abone olun ki bundan sonra yapacaklarımdan da haberdar olun. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.